Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lonca seferinde ikinci gündeyiz. Şu şekilde bitişe neredeyse 20 dakika civarında bir süre kaldı. Ve durumumuz bundan ibaret. Dün farklı bir harita vardı. Tabi bugün bu şekilde haritayı değiştirdik. Ee, Şimdi ilk üçe girenler bildiğiniz gibi lig atlıyorlar. Biz de lig atlaya atlaya ilerliyoruz. Şimdi soracak olursanız nasıl eşleşme, rakipler nasıl, ileride farklılaşıyor mu, e, arena savaşındaki gibi bazen güçsüz loncalar denk geliyor mu gibisine düşünceniz olabilir. Şimdi ben size şuradaki 8 tane lonca var. 7 tanesini arkadaşlar size göstereyim. Siz kendiniz karar verin. Eşleşme nasıl olmuş? Bazen krallık savaşlarında bile dengesizlik olabiliyor ama şu savaşta öyle bir denge oluşturmuşlar ki e, neredeyse birebir. Bakalım siz de kararınızı verin. Biz bu haritaya göre bu şekilde bir yön çizdik. Bu şekilde bir oynayış yaptık. Tabii şu an e, gece yarısı saat 1:30. Etkinlik saat 2 gibi bitiyor. Şöyle önce yanımızdaki loncalarla başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 160B lonca bu şekilde. Aslında buradalar. Şu an bunlara fazla baskı uygulamadık. Bunlara doğru gelmedik. Çünkü ağırlığını koyan loncaların üstüne daha çok gitmeye çalıştık. Bu şekilde 160B lonca arkadaşlar burada kaldı. Gördüğünüz gibi 190 yıldızı var. 668 eser yıldızı var. Kale kötü bir kale değil. Ee, ekipmanı gösterse belki full 12 yıldızdır. Lonca kötü bir lonca değil. Ama dediğim gibi bu bizimle şuradaki SVC lonca arasında kalmış durumda. Tabi buradan bize doğru çıkmaya çalıştı. Biz izin vermedik. Diğerleriyle uğraştığımız için bunların üstüne de gidip yerlerini de işgal etmedik. Biraz sonra yavaş yavaş e, anlatırım arkadaşlar. Şimdi şuradaki lonca, SVC loncası biraz problemliydi. Çünkü YG loncası buralardan çıkmaya çalıştı ama biz çıkartmadık. SVC loncası çıkartmadı. Ama SVC loncasıyla bizim yan yana olmamamız onların şu gördüğünüz kısımdan Önder anıtına doğru yol çizdiler. Bunlar buradan e, çıkış yaptılar ve şu iki alanı bunları aldılar normalde. Normalde bunlar almışlardı. E, şu an biz bu tarafa doğru geldik. Şuraları vura vura geldik arkadaşlar. Bunların hepsini alıp ya bağlantı kulelerine değil de bu yiğitlik şatosu olsun. Şu gelişmiş eşik olsun. Hatta şu şekilde göstereyim. Şöyle
doldurmuşlar. Yani dolu bir şekilde bırakmışlar. Nedir ki karşı taraflar ilerleyemesin diye. Bu bize sıkıntı veren bir loncaydı. Çünkü hem burada ve hem burada iki tarafı da dediğim gibi hem doldurmuşlardı hem de buradan Önder Anıtı'na gelmeleri kolaydı. Ee, Yakın Önder Anıtı'na. Yani şu an mesela bıraktığınız zaman bir lonca gelmeye çalışsa en az belki bir saatini alır. Hani engel koyulmasa. Yakınlık anlamında diyorum. Bağlantı kuleleri 5 dakika sürse şöyle e, 8-10 tanesi dediğim gibi e, 80 dakika, 100 dakika, pardon 5'er dakikada yani o uzamıyor arkadaşlar. Çok fazla süre anlamına uzamıyor. Ama etrafını böyle bu şekilde kapattığın zaman örnek mesela şurada ZGR loncası, HVE loncası mesela HWE bu loncalar, diğer loncalar bunlar mesela buradan çıkacak da Önder Anıtı'na gelecek de çok uzun. Bir de aldığı zaman bizim vurup geri onları püskürtme durumumuz var. Ondan dolayı dediğim gibi 8 karo olsa 8 kere 5 40 eder. Yani 40 dakika, 50 dakika bilemedim bir saat. Mesela şuradan diye düşünelim. Şuradan bu adamlar vurup gitmeye çalışsalar şuradalar mesela. Şuradan şu gelişmiş eşiği geçseler görüyorsunuz Giz Kulesi. Çok çok bir arada fark yok. Şu ortalarda olması lazım. En fazla belki 10 adım falan giderler ama e, uğraşmaları lazım. Buradaki bağlantı kulelerine biz dokunmadık çünkü oralarda asker var. Böyle tek asker vura vura gidemezler. 5 dakika ihtimal doldurmaları lazım. 5 dakikada e, o sürenin azalması lazım. Aynı şekilde bir daha bir 5 dakika e, buraya 2 dakika da açarlar içtimayı doğru. İçtima süresi kısa ama dediğim şekilde yine 5 dakika bağlantı kulelerini beklemeleri gerekiyor. Buradan devamını getirmedik. Bağlantı noktası oluşturmadık biz bunlara. Bunlar zaten şurada iki tane bağlantı kulelerinde şuralarda gelişmiş eşiklerde normalde duruyorlardı. Dediğim gibi biz vurduk. Aşağı doğru geldik arkadaşlar. Şu mesela bu birincisi. Keme vurduk. Kofi. Şuna da aynı şekilde açarak geldik. Şurada gördüğünüz gibi gelişmiş eşik. Buralar sıkıntılı noktaydı. Şimdi bu loncanın gücüne bakalım. Ortalıkta oyuncuları var mı? 167 B'lik lonca fena değiller arkadaşlar. Bunlar şu şekilde görebilirsiniz. Adamlar kötü değil. İçlerinde illaki bir sürü kaptan vardır. 167 B'lik loncadan bahsediyoruz. Şimdi tek tek gösteremem arkadaşlar. Burada Ati vardı. Ati'nin de kötü yanı dediğim gibi SVC loncasının yanına düşmesi. Şurada SVC loncası gördüğünüz gibi derebey. Onların çoğu zaten derebey loncası. Güçlü kudretlerinden belli. Gördüğünüz gibi 177 B'lik lonca. Az değil. Hangi birine bakayım bunların? Hen. Evet. Adam full kaptan. Yıldızları full olmasa da kalesini iş görebilecek tarzda ki rastgele baktım bunların içerisinde illaki full kale vardır.
şu an kudret olarak en yüksek bu gibi görünüyor. Bu lonca gibi görünüyor. Şöyle baktığımızda dediğim gibi burada sıkışıp kaldılar. Normalde bunlar biraz ilerideydiler. Bizim oradan çıkış yapmaya çalıştılar ama tabii izin vermedik. Şu an tek tük yine bir deneme girişimleri var ama süre zaten geçiyor. Şu an bu süre onlar için biraz şey yapıyor. Evet, SVC loncası işe koyuluyor gibi görünüyor. Diğer adam nerede? Son dakika orta eşik. Nerede bunlar? Şuradan ilerliyorlar. Buradan ilerlemeye çalışıyorlar. Önlerine bir paragraf çekelim. Paragraf çekmemin nedeni de şimdi diğer yerlere şimdi buradan geçiş yapmaları lazım. Gördüğüm kadarıyla bize doğru ilerlemeye çalışıyor. Önder anıtına gidecek herhalde. 10 dakika kalmış. Zaten süresi yok da. Burada hiç olmazsa 3-5 dakika onları oyalamış oluruz. Şu an gördüğünüz gibi şurada toplanmışlar. Ama geç kaldılar. Zaten biz bunları dediğim gibi püskürttük. Bu gördüğünüz şu mavi yolu bunlar açtılar arkadaşlar. Normalde bu Önder Anıtı'na bunlar gittiler bu yoldan. Aynı şekilde biz Önder Anıtı'na gidip oradan oralara ala ala geldik. Bunları geri püskürttük. Şimdi bunlar buradan tekrardan bir yüklenme girişiminde bulunuyorlar. Bizim arkadaşlar da yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi bunlar aslında dediğim gibi kendi aralarında ilerliyorlar. Çünkü şu an birincilik kesin gibi. İkincilik zaten SVC loncasında. Belki bir iki yer alırız almayız mantığındalar. Şu an buraya da girmişler. Ait loncası da buradan çıkış yapmaya çalışıyor. Evet, bir ait loncasına bakalım. Hemen yanında. Evet, 177 B lonca. Bunu gösterdim. Bu da aslında kötü değil. Ama yeteri kadar demek ki bakın arkadaşlar kötü değil. Yani bu bir tane oyuncusu zaten. Evet. Gördüğünüz gibi bunun gibi nice oyuncuları var. Şimdi gözetleme geliyor çünkü sıra orada. Niye çabalıyorlar onu da anlamış değilim. Öylesine tuttum. Sadece süreye oynuyorum. İlerlemesinler diye. Belki ihtimal gelse savunmam yani boş boşuna
Millete son saniye kaynak kitlemeye gerek yok. Şurada H9N loncası var. Gördüğünüz gibi bunların hepsi derebey loncası. Full kale ekipmanları yarım olabilir. Yıldızlanmamış olabilir. Buraya kadar gelmişiz. Evet. Karol geldi. Uyandı. Hepten uyanıp geliyorlar. Bize vuracaklar. Şimdi şurayı gösteriyordum. H9N loncasına bakalım. 170B. Evet. Gördüğünüz gibi Çin loncası. Hepsinin kudreti yüksek. Hangi birine tıklayıp göstereyim? Hepsi yüksek kudrette oyuncular. Evet, orta yollu kaptanları da var. Yüksek derecedeki kaptanları da var. Şimdi hepsini tek tek bakıp bulamam. Onun için şöyle hızlı hızlı geçeyim. Bu kaç beydi? 170. Evet, 170 beydi. Bizim orayı yokluyorlar hala. Karol yokluyor. Herhalde içtima açacak. Açsa vurdurmam gibi 6 dakika kalmış. Duruma bakacağım. Kiki. Evet, şurada WSK loncası. Neredeyse 180B lonca. Gördüğünüz gibi bayağı kudretli loncalar. Tabi derebeyi bile kalkan almış çünkü adamların inine girdik. Adamların alanına girdik. Şu an biraz ittirmişler. Bakayım bir. Ha, evet. Bunlar biraz ilerlemişler. Bunları neredeyse tamamen almıştık. Aşağıda şu turuncularla uğraşmaya gidince demek ki orayı bıraktılar. Bizimkiler bıraktılar. Bu tarafa geldiler. Onlar da ilerlemişler. Onca seferi için son 5 dakika kaldı. Bunların da zaten gücünü gösterdim. Neredeyse 180B kudretteler. Derebey loncası. Yani şimdi derebey loncasının kaptanının olmaması imkansız. 180B loncanın kaptanının olmaması imkansız. Ve hele ki dün bize çok sıkıntı çıkaran lonca şu lonca arkadaşlar. Sarı lonca HWE. Nedeni de zaten dokunduğum an belli oluyor. Adam full bir adam. Şu adam full bir adam. Kalesi güzel. Yanında arkadaşları da illaki var. Kaptanlar. Şurada e, Paladin var. Aynı şekilde. Bu adam full. Böyle göründüğüne bakmayın. Normal ekipmana
full. Dün akşam savaştık. Bugün akşam, dün akşamdan beri ittiriyoruz yani bu adamları kendi alanlarını ittirdik. Onlar da gördüğünüz gibi şuraya aldı mesela. Son saniye oraya aldı. Bu onun için ne demek? 0 puanken bu 2 mi veriyordu? 1 puan veriyor. 1 puan veriyor. Yani şurada 1 puan daha bir yerden kapsa 2 puanla 3. olup lig yükselebilir. Ama şu an sadece buraya vurdu. Yetişemez başka yere. Ondan dolayı bu şekilde kaldı. Şu mesela. Şu da 1 puan alacak. Bu da buraya vurmuş. 1 puan alacak. Ama tabii şurada 5. ya da 6. sıraya bunlar yer alır. Çünkü ondan önce başkalarının 1 puanı var. Bunların 2 puan yapması lazım. Şu an 3. YG loncası olacak gibi görünüyor. Bunların kudreti 155B ve bunlar da Çin loncası. Tam bir felaket şeye düştük. Savaş alanına düştük aslında. ZGR loncası şu an ittirmiş halimiz bu. Geldik aldık yani buraları. Ama illaki bunlar da uğraştılar. Şurada biz mesela sıkıştırdık temel eşikte. Temel eşikte sıkıştırdık. Bunların kaptanları falan durmuyordu. Bu şekilde tüm loncalara el attığınız zaman bu loncalar durmuyor. İlla ki birileri uğraşıyor, bir yerden gelmeye çalışıyor. Bir asker bile vursa bağlantı kulelerinin çoğu boş alıyor. Bu da bizi uğraştırdı yani ama en son pes ettirdik. Gidip de hep beraber çöktüğümüzde ya da daha sağlam kaptan götürüp önlerine koyduğumuz zaman geri adım atıyorlar. Kaptanları eşiğin burada mesela şurada şu ikisini de tuttuk. Kaptanları solo vuruyordu. Diyelim ki 2 kişi tutuyorduk, 3 kişi tutuyorduk. Solo vuruyordu, alamıyordu. Bu şekilde bezdirdik. Kimisi askeri bitene kadar vuruyor. Hala arena savaşı zannediyor burayı. Ondan dolayı bu şekilde bir harita çizdik. Gördüğünüz gibi Önder anıtı şu an bizde en çok puan veren yer. 10.000 puan veriyor. Gördüğünüz gibi 2 gün uğraştık. Şimdi en sonki güncellemelerde zaten biliyorsunuz 4 günden 2 güne düştü bu lonca seferi. Bir bakıma iyi oldu ama bir bakıma zaten yine aynı şekilde süre uzun. Yani 2 gün az bir süre değil. Alıyorsun, çıkıyorsun sabahına başkaları gelmiş almış. Gece tüm yeri alıyorsun, sabah çıkıyorsun bir bakıyorsun ki başkaları gelmiş almış. Yani çok sıkıntılı durum. Yani çok sıkıntılı durum. Ha, bizim Lonca'nın durumu da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi hisarları başka bir loncaya verdik gibi bir şey oldu. Tam biz buraya çökmüşken üs açıldığında bizim krallığa çöktüler. Onlar da şeydi, e, Baron Savaşı'na gidecek kişilerdi. Biz de daha ellemedik. Yani bildiğiniz 30-40 kişilik bir ekip geldi.
full kalelerle, full kaptan kalelerle e, Hisarlara çöktüler gibi bir şey oldu. Biz de ellemedik. Gelip gidici tayfa çünkü onlar. Hiç dokunmadık. Onlar da zaten Hisar SLD'lerini kullanmak amacıyla aramızda konuştuk. Ellemeyin, yardımcı olun dediler. Biz de bıraktık o şekilde. Daha zaten biz buradaydık. Onlara dokunmadık. O şekilde Hisarları verdik. Yani gördüğünüz gibi kudretleri arkadaşlar karşılaştırın. Dediğim gibi arena savaşında bazen adaletsizlik olabiliyor, işte krallık savaşında olabiliyor bazen. Ama şurada yoktu yani. Şu gördüğünüz alanda yoktu. Yani diğer oyuncular neredeyse bizden daha güçlü, daha kuvvetli görünüyor. Benden bir şey isteyen oldu mu? Bir İspanyol, bir İngilizce, bir Türkçe, her dilden konuşuyorlar. Evet, şu an zaten başka bir yere geçemiyoruz. Bu savaşın da nasıl bir kuralı varsa savaş bittikten sonra, etkinlik bittikten sonra yerinden oynayamıyor. Herhalde başka lonca'nın yanına gideriz gibisine mi böyle donduruyorlar bizi? Anlamadım. Karol da geldi bir vuracak gibi yaptı. Vurmadı. Adam pes etti herhalde. Evet, savaş yavaş yavaş bir mantığa ulaşıyor gibi ama e, sıkıntılı bir durum. Hala kaynak mevzusu çözülmedi. Hız mevzusu çözülmedi. Herkes birbirine giriyor. E, Herkesin kudretleri yüksek. Loncaların kudretleri yüksek. Sürekli uğraşmaları lazım. Her zaman oyunda durmaları lazım. Ya oyunu anlamayan biri bile e, boş adam o diyelim geliyor. Bağlantı kulelerini sen yıktıktan sonra içerideki askeri sen geçtikten sonra zaten içeride birer asker oluyor ya da olmuyor. E, Birkaç askerle adam vuruyor. Bu sefer bağlantı kulelerinden loncayı ilerletiyor. Sonra kaptanlar gidiyor çöküyor. Durduk yere adam sanki ta Önder Anıtı'na gelmiş kadar oluyor. Halbuki mesela diyelim oraları sen ilerletmişsin. Sen yol açmışsın oralara kadar. O şekilde adam önüne kadar gelmiş oluyor. Şu yolu da bakın şu SVC açtı dedim şurayı. Şu yolu SVC açtı. Şu şurada gördüğünüz yolu şuradaki eşik 1'de pardon Yiğitlik Şatosu 1'in olduğu bölüm ve şu eşik 1'de burayı şu sarılar açtı. Dün akşam durun şu sarılar şuraya kadar aldılar. Buradan bu şekilde geldiler. Önder Anıtı'na geldiler. Hatta Önder Anıtı'nı aldılar. Biz Önder Anıtı'na e, ulaştık mı? Onlardan önce mi ulaştık sonra mı tam hatırlamıyorum. Aldık yoksa tekrar el mi değiştirdi? Onun gibi bir şeyler oldu. Bu sarılar bildiğiniz buradan e, şuradan tekrar girdiler orta eşikten. Orta eşikten girdikten sonra burada şu pembelerle falan savaştılar. Yani herkes birbirine vurdu buralarda. Yani biz de iki tarafta sürtüşerek bu aradan çıktık. Şuradan orta eşik 7'den buradan Önder Anıtı'na doğru yürüdük.
Burada birkaç kere el değiştirdi burası. Ondan sonra da zaten e, bugün akşam sanırım 5 saat önce falan 5 saat önce lonca postası çektim. Ondan sonra e, gelebilen buraya geldi. Herkes haritayı ilerletmeye çalıştı. Yani en az 5 saattir şu an anlatıyorum ama 5 saat öncesinden oturup sırf bununla uğraştım diyebilirim. E, Ve harita bu şekilde çıktı önümüze. E, Gördüğünüz gibi. Şu an birinci zaten biz olduk. İkinci SVC loncası. Üçüncü de dediğim gibi YG loncası. Şu VSK loncası mesela şuraya aldı. Sürat kulesini. Aldı. Bir puan yaptı. Ama o bir puanı ötekilerden sonra yaptığı için o alamamış oldu. Şurada bunlar süreyi yetirememiş demek ki. E, Şu HVE loncası süreyi yetirememiş. E, Dediğim gibi çok fazla sıkıştırmışız biz bunları. Eğer üstlerine gitmeseydik şu an e, ilk 3 falan çok değişik olabilirdi. Şu lonca aslında güçlü. Bu lonca aslında güçlüydü yani. Bizi çok uğraştırdı. Dün akşam yani bu lonca şu an küme düşüyor. Bu lonca şu an küme düşüyor. O derece baskı yapmışız. Şimdi Önder Anıtı'nı aldığımız zaman kalkıp biz Önder Anıtı'nın burasında dikilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi ona o şekilde size ileteyim. Biz bunu alıyoruz. Burayı bıraksan da olur. Yani burayı tutmasan da olur. Kalkıp bizim kaptanlar buralarda beklemiyor. Eğer burada savaş dönüyorsa buradayız. Yoksa atıyorum mesela normal oyuncular normal yerlerde, savaş olmayan yerlerde ya da milleti oyalamak amaçlı bazı yerlerde işi götürüyorsa iş büyüdüğü zaman kaptanlarla gidip oraya çöküyoruz. Mesela şurası. Süre uzun olsaydı bu adam diyelim ki burayı aldı. Bak şurayı. Orayı aldı. Nereden yürüyecek? Mecbur buradan yürüyecek. Ya buradan gidecek ya da buradan gidecek. İki tane yeri var bunun. Ve işin mantığı olarak geldik şuraya çöktük. Şuraya çöktük. Ya bu adam bizden mecbur alacak ya da şöyle yanımızdan geçecekti ve buralar hiç vurulmamış. Buralarda da asker var. Tamam buraları alması daha basit. Ama yani bizde kapışması da normal karşılanabilir. Çünkü herkes güç dengesini ölçüyor. Çünkü burada bağlantı kulelerini vursa bile boş yerleri vursa illa gelip bir yerde kesişeceğiz mesela. Nerede kesişeceğiz? Diyelim ki buradan çıktı ta geldi buraya. Bu gelişmiş eşiği atıyorum ben aldıktan sonra adam mecbur gelip burada beni vuracak. Bu sefer yine yandan geçemeyecek. Ondan dolayı aşağıda kapışma durumu olabiliyor direktmen. Zaten ilkinde mesela ilk Lonca seferinde şu oluyordu. E, Biz mesela bir girdik her yeri aldık. Mesela şuralarda bile bağlantı kuleleri var. Tüm bağlantı kulelerini aça gittik. Yani hepsini açtık. Tüm haritayı aldığımız bile oldu. Ama bu bağlantı kulelerinin de hepsini aldık. Şu an mesela ne yeterliyse ne gerekiyorsa onu ala gittik yani. Çünkü biz ne kadar yer açarsak düşman da ona göre daha hızlı geliyor. Aldığımız haritayı biz açtıkça düşman da hızlıca geliyor ama kapalı durduğu zaman şurada mesela şuraları almadık. Şuraları almadık. Sadece şöyle yol çizmişlerdi. Biz de aynı yolu çizdik geldik. Bu sefer oralarda uğraşmak zorunda kalıyorlar. Yani arkadaşlar bu şekilde eee, savaşı bitirdik. Eee, Genel anlamda çekmedim savaşı çünkü savaşı dediğim gibi önceki videolarımda zaten çektim. Savaşın sonunu size göstermek istedim. Bu şekilde devam etti. Şurada bir tane de zaten sıkıntılı nokta var. O da ya bunu bir ayarlıyorlar. 2 gün sürdü mesela.
Yine üst savaşı zamanına denk geliyor bizim. Üst savaşı zamanına denk geliyor. Dediğim gibi geri üst savaşına mı gidelim? 2 gün boyunca uğraşmışız. Lonca seferinde mi? Bu haritada mı kalalım? Adam Allah bullakta kalıyor yani. Ne yapacağımız belli olmuyor. Çok şey yapıyor ya. Bazen süre aynı zamana denk geliyor. Ya diyorsun gideceğim, ben ne zaman döneceğim? Gittiğimde burası o hepten karışır mı? Ben buradan 3 tane 5 tane kaptanımı çeksem, bunlar gitmiş deyip bu sefer millet cozutuyor. Yani öyle sıkıntılar oluşabiliyor. Ondan dolayı dediğim gibi zaten bugün mesela üstü verdik. Üst hisarları bıraktık. Çünkü biz buradaydık. E, şey hmm, dediğim gibi bir anda orayı daha oranın kontrolü daha bizde değilken biz farkına varmadan başka loncalar geldi krallığa. Başka loncalar geldi. Son saniye gördük biz onu. Biz burada hala devam ediyoruz. Son saniye gördük. Adamlar birden geldiler falan. Sonra da zaten konuştuk. Hisar lazım. Barona gideceğiz falan filan muhabbeti yapıldı. Biz de daha adamları ellemedik. Gittik. Herkes zaten diğer loncaların hepsi de derebeyi loncaları, yani büyük büyük loncalar. Ona göre şu an eşit görünüyor yani. Şu an savaş muhabbeti, e, eşleşmeler eşit gibi görünüyor. Lonca seferinde en son ayarladığımız videolardan sonra bayağı bir güncelleme oldu. İşte günü kısaldı e, gibi bir şeyleri değiştirdiler. Asker eğitim, pardon eğitim demişim, revir hızı koydular. Kaynak e, muhabbetini düzelttiler. O şekilde ayarladılar arkadaşlar. Evet. Şurada biraz Godzilla açalım. Godzilla açalım. Şeyde açamadık. Bir önceki videomda açamadık. Hatadan dolayı şurada 2 dakika birkaç tane açıp bakalım. Zaten fotoğraflar o kadar renksiz ki. Şuraya bak. Diş gelmiş. Ne olduğu belli değil. Tam sakal yeri herhalde şurası. Nerenin şu an belli değil yani. Evet. Bunu neredeyse 66 yapmışız. Kale temasının da %37'ye indirdik. Avatar'da %50 olmuş. Şaşkın Kong aynı şekilde e, neredeyse açılmak üzere. 12. Daha tamamlayacağız da bunları alacağız. Yani bu şekilde arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Başka şimdi etkinliği, başka şeylere girip göstermeyeyim. Zaten süre çok uzadı. Yani biz bu şekilde etkinliği yaptık, tamamladık. Sizin de Allah yardımcınız olsun. Zor bir savaş alanı. Sürekli burada takılmanız gerekiyor. Hele kaptansanız, liderseniz işiniz daha zor. Milleti organize etmesi var bu işin. Ki Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Ee, Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.